8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Toplucu. Hülya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hülya hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Bugün bizlerle çok güzel konularımız var. Bu konularımızdan bir tanesi, emin olun birçok gencin başında, benim danışanlarımdan da ben çok duyuyorum. Polikistik over sendromu. Bunu sizlerden bir açıkça alabilir miyiz? Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkürler. Polikistik over sendromu yumurtaların polikistik görünümde olması. Ama hastalarda sadece polikistik görüntü var. Evet, bu hasta polikistik over sendrom mudur? Değil, hayır değil. Bu bir kompleks olmak zorunda. Oligo-anovülasyon dediğimiz, yani adetlerin ya aralarının çok açık ya da hiç olmaması durumlarıyla aslında hastanın ilk başvuru sebebi bu oluyor. Daha sonrasında artan androjenlere bağlı işte erkek tipi kıllanma, kellik, abdominal obezite dediğimiz göbek çevresinde yağlanma şeklinde kendini gösteriyor. Vücudun bazı bölgelerinde renk değişiklikleri, kararmalar görülebilir. Bunların hepsi olduğunda bunlarla beraber hem ultrasonu yaptık, hasta şikayetle geldi, ultrasonunu yaptık, daha sonrasında laboratuvar testlerini yaptık. Bunlar var, evet bu hasta polikistik over sendromu diyoruz. O zaman adı sendrom oluyor. Daha çok gençlerin başvuru sebebi adet görememe. Evet. Bizim aslında beyin ve yumurta arasındaki aksın oturması için bir yaşa kadar gelmesi lazım. Yani hasta işte 12 yaşında çocuk adet gördü, hemen adet bir ay gecikti ya da geç oluyor. Bu gecikme değil. O yüzden önce bir aks oturacak. Daha sonrasında evet adet düzensizliği mi var, polikistik over sendromu değil mi diye o zaman araştıracağız. Peki tanısını nasıl koyuyorsunuz hocam? Polikistik over sendromu tanısını zaten adet düzensizliğiyle hasta geliyor. Ya da hasta diyetisyene gidiyor, kilo veremiyorum diyor. Ya da işte epilasyona gidiyor, kılım, tüyüm vesaire hiç bitmiyor diyor. Hormonlarında bir problem var diye oradan bir hastaları yönlendirme durumu oluyor. Adetlerin düzensiz, bazı hastalarda adet düzensizliği olmuyor çünkü. Ama olan kısım daha çok. Ya da tabii ki hastanın başka bir başvuru sebebi çocuğum olmuyor. Evet, Çocuğum olmuyor diye hocam. Esasında. Sadece gençleri olarak kısıtlamayalım ama evlendikten sonra da aslında bakıyorlar ki 5-6 ay içerisinde bir çocuk olmuyor ya da bir sene içerisinde çocuk olmuyor. Bunun tanısını zaten sizler o sırada sizlere kontrole geldiğimizde koyuyorsunuz. Şimdi biz çocuk olmama durumlarını da şöyle açabiliriz aslında. Bir yıl korunmasız cinsel ilişki olacak. Yani düzenli bir cinsel hayat olacak ve bir yıl sürecek. Ondan sonra aslında araştırmaya başlamak lazım. Ama hastalar bize başvurduğunda yavaş yavaş araştırmaya başlıyoruz ama teorik olarak bunun bilgisi en az bir yıl. Peki bu polikistik over sendromunun belirtileri nelerdir? Yani mesela ben bir tanesini Hülya hocam biliyorum. Eğer ki kıl tipi birazcık daha erkeğe dönüyorsa, işte çene bölgesinde, bıyık bölgesinde normalden çıkan daha fazla kıllanma varsa bununla ilgili polikistik over sendromu olabilir. Sizce? Olabilir, evet. Bizim işte bir sınıflaması var polikistik over sendromunda, özellikle tüy açısından. Genelde erkeklerde görülen bölgelerde işte göğüs arası, sakal dediğimiz bacak içleri, sırt kısımlarında mesela bu hastalarda daha fazla görülüyor. Zaten tipik olarak görüntü abdominal obezite olduğu için biraz daha sizi yaklaştırıyor. İşte kilo veremiyorum, kılım tüyüm hiçbir şey bitmiyor, çocuk sahibi olamıyorum, zaten adet de görmüyorum. Hepsi birleşince gayet bir kompleks oluyor. Psikolojiyi de etkiliyor mu Hülya hocam? Tabii şimdi hastanın esas problem psikolojinin etkilendiği yer bir, epilasyondan fayda görmemek, 2 kilo. Yani kişi obezitesi arttıkça zaten mutsuz oluyor. Bunlardan tabii ki bir de evli ya da işte çocuk sahibi olmak isteyen bir birey deniyorlar, olmuyor. Bu ay da olmuyor, bu ay da olmuyor. Tabii ki bu kişide hem kronik bir stresi arttırıyor, hem mutsuzluğu arttırıyor, hem aile içi çatışmayı da arttırıyor. Peki hocam hangi hastalıklar için risk faktörüdür bu polikistik over sendromu? Polikistik over sendromunda daha çok kardiyovasküler hastalıklar açısından, endometrium, SEA dediğimiz rahim kanseri açısından, diyabet açısından, hiperkolesterolemi dediğimiz kolesterol yüksekliği açısından zemin hazırlıyor. Çünkü vücutta karşılanmamış bir östrojen var sonuçta ve bunun etkilerini görüyoruz.
Tabii ki kişinin beslenme düzeninde bozuk olduğundan dolayı, yani insülin metabolizmasında da bir problem ve defekt olduğundan dolayı doğal olarak diyabet gibi hastalıkları ya da kalp hastalıklarına birazcık daha oransal olarak daha fazla yakalanma ihtimalleri artıyor. Hocam polikistik over bu kadar çok yaygınken bunun tedavisi var mı? Yani kesin çözümlü bir şey var mı yoksa tekrarlanabiliyor mu? Şimdi kriterlere göre baktığımızda polikistik over sendromu kimi yayınlara göre %6-10, kimisine göre %15 bandında görülüyor nüfusta. Türkiye'de ne kadar, arasında. aynı mı? Genelde %15 bandında, Birçok %15 insanda bandında duyuyorum var. Fatih Hocam. Ben danışanlarımda da, gençlerde de, evlilerde de birçok insanda duyuyorum. Sadece Ben biz bazen çok daha afaki yüzdelerle karşılaşıyorum da, yani toplumda %30'da olduğunu söyleyen, %50 olduğunu söyleyen bir takım ama şeylerle en de sonunda karşılaşıyorum. yayınlanan yayınlara baktığımızda hep %6-10 diyen bir yayın var. %15 diyen bir yayın daha var. Esasında onları hep baz alıyoruz zaten yayın olarak. O işte çok fazla rastlıyoruz aslında, çok fazla rastlamıyoruz. Şimdi her adeti geciken polikistiyim diyor. Ya da her çocuğu olmayan polikistiyim diyor. Aslında herkes polikistik over sendromu değil. Çünkü bu bir sendrom. Kriterleri karşılamamız lazım. Yani ultrasonda polikistik görüntü gördüm. O zaman polikistik overim. Hayır, polikistik over değilsin. Sen zaten düzenli adet görüyorsun. Diğer parametrelerinde hiçbir problem yok. Bir de hastalara sürekli söylenen şey işte çocuğun olmaz. Şimdi bana çocuğun olmaz deyince benim çocuğumun olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü buradan yüklendi. Çocuğum olmayacak. Bu her şeyi beynimizle yönetiyoruz. Yumurtanızda her şeyi beyninizle yönetiyorsunuz. Çocuğum olmayacak, olmayacak, olmayacak. Doğal olarak zaten zor olan bir durum varsa bir de üstüne negatif etki ekliyorsunuz ve doğal olarak kişilerin çocuğu olmuyor. O yüzden polikistik overlerin de çocuğu olur, herkesin de çocuğu olur. Sadece düzgün, etkin tedavi ve tabii bizim açıklayamadığımız bir infertilite kısmı var. Ona hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama açıklayabileceğimiz, çözebileceğimiz bantta polikistik over sendromu. Nasıl güzel anlattınız hocam gerçekten. Ben şunu mu anlamamız gerekiyor daha doğrusu. Polikistik over ayrı bir şey, polikistik over sendromu ayrı bir şey. Evet. Yani kişi ultrasonla polikistik olabilir, Olabilir. ama belirtileri tam göstermiyor olabilir. Evet. Ama bunu göstermesi için o üçlü triyadın olması gerekiyor. Triyattan üçünden en az ikisini karşılaması gerekir. Yani adet bozukluğu, Evet, tüylenme, Evet. üçüncü kriterde kilolu. Ultrason görüntüsü, Ultrason oligoanobülasyon, ultrasonda görüntü, hiperandrojenizm bulguları. anladım hocam. Peki hocam gebe kalma oldu, gebe kalındı. Bundan sonraki süreç nasıl devam eder? Hastalarla ilgili problem beslenme. Bizim açımızdan beslenmenin kesinlikle düzenlenmesi lazım. Esasında başvuru zaten gebe kalamıyorum diye gelecek hasta. Gebe kalamadım, ne yapacağız bundan sonra? Gebe kalamıyorsa bir kere öncelikle diyet. Diyetimize çok dikkat edeceğiz. Gerçekten bu polikistik over sendromunu hem endokrin hem kadın doğum hem de diyetisyen üçlü ayak şeklinde takip etmemiz lazım. Yani ben şimdi diyorum ki hastaya git kilo ver. Bu hiç etkin bir yöntem değil. Benden çıkacak, yarın yan odaya gidecek doğal olarak. Yan odadaki arkadaşıma gidecek. Çünkü ben bir şeyi çözmedim. Aslında hastayla bir program yapmak lazım. Yani hem diyetisyen, çözemiyorsak psikiyatri desteği alabiliriz. Diyetisyen, kadın doğum, endokrin. Bunların üçüyle beraber giderse hasta hem kontrollü hem düzenli bir şekilde kilo verir. İşte glikoz değerleri dengede tutulur, insülin değerleri dengede tutulur. Kafasına göre bir diyet yapmamış olur, kendisine uygun bir diyet yapmış olur. Tabii ki vücuttaki kilo kaybı oldukça yumurtalık fonksiyonları çok güzel artıyor. Yumurtalık fonksiyonları artıyor. Biz hastaya bu sefer destek tedavi veriyoruz. İşte omega 3, folik asitinin yanında koenzim, Q10 gibi destek tedavileriyle beraber çok güzel sonuçlar alıyoruz polikistik over sendromu hastalarında. O aslında kısır döngüyü kilo vererek kırabiliyorlar. Evet, çok güzel kırılabiliyor. Yani kilo beslenme. verdikten sonra yani tedavisi aslında bir şekilde kendi kendine yol almış Evet, oluyor. bazen de bir de şey var halk arasında, işte doğum kontrol hapı. Doğum kontrol hapını içtiğiniz müddetçe adet görürsünüz ama siz bu işin köküne Çözüm inmemiş önemli oluyorsunuz. Sadece ben ağızdan doğum kontrol hapını içmeye başladım. O hormon o şekilde oldu ve adet görmek. Olay adet görmek değil, olay bu olayı çözmek. Yani vücudun bu ritme alıştırmak, vücuttaki insülin glikoz metabolizmasını düzeltmek. Aslında amacımız bu.
O yüzden doğum kontrolü hapı bunun tedavisi değil. Sadece bize geçici çözümler sunabilir. Yani ihtiyaç duyduğunda kullanacağız. Hocam peki sebebi nedir? Genetik bir hastalık mı? Yoksa kişi işte kilo almaya başlayınca hazır alttaki ikizleri büyütüp yani böyle bir kısır döngüye mi sokuyor? Yok. Alttaki sebep ne? Genetik olabilir. Bunların kesin bir sebebi şudur diyebileceğimiz bir sebep yok. Hocam son yıllarda polikistik ovarin arttığına yönelik olarak bir takım şeyler okuyoruz, duyuyoruz bir şekilde. Fast food beslenmenin bunu artırdığına dair bir literatür çalışması var mı? Yani çocuklar bu fast food'dan uzaklaşırsa bunun belirtileri azalabilir mi? Ve hakikaten 10 yıl, 20 yıl ya da 30 yıl önceki yayınlara göre şu an günümüzde daha artmış bir hasta sayısından bahsedebilir miyiz? Şimdi polikistik over sendromu zaten polikistik over yapısı çocuk doğduğunda onda olan bir şey. Ve ilerleyen yaşlarda işte adet görmeye başladığında hastanın şikayetleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslında kendini birazcık gösteriyor. Bu beslenme şekli zaten sadece polikistik over sendromunda değil, tüm hastalıklarda şimdi artık hepimiz hakimiz. İşte fonksiyonel tıp ile beslenme, işte glutensiz beslenme, karbonhidrattan fakir beslenme. Çünkü burada oturuyorsunuz, sedanter yaşam pandemiden beri herkes sedanter yaşıyor. Yani aslında evlerden çalışma işi olduğundan beri kimse kıpırdamıyor. Vücut hiç hareket etmiyor ama sürekli besleniyor. Hem de en kolayıyla besleniyor. Sonuçta karbonhidratı aldığınızda korkunç bir mutluluk veriyor size. Hem de doyma hissi de sağlıyor. Bunun zaten problemlerini hep yaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz teşekkür güzel ederim. bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Toklucu idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.